Herkese merhaba. Şimdi 10. sınıfın matematik dersine devam ediyorum işlemeye. Şimdi bir önceki videomda iç açıortayla alakalı teoremden bahsetmiştim. Onu ispatını yaptım. Şimdi ufak bir hatırlatma yapıp konuya devam edeceğim. Şimdi neydi iç açıortay teoremimiz? Kenarlar arasındaki oran birbirine eşitti. Şuraya K diyelim. Şimdi ABC üçgeninde AK açıortay doğrusu. Yani A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranı ne olmak zorunda? Eşit. Bunu geçen ders yapmıştık. Şimdi bir hatırlatmayla devam ediyorum. Şimdi sıradaki konumuz şu. Şimdi açıortay doğrusu üzerinde bir nokta seçiyorum. Şimdi bu noktanın açıortayın kollarına olan mesafesi arasındaki ilişki nedir? Yani şunlar birbiriyle nasıl bir ilişkisi var? Bunu öğrenelim. Bunu ispatlamaya çalışalım. Şimdi 90, şuraya ben alfa desem, şurası beta olsa, alfa alfa. Şimdi 90 alfa beta, alfa ile beta'nın toplamı 90. O zaman alfayı buraya yazdığıma göre buraya ne yazmam gerekiyor? Beta. Şimdi iki üçgen şu an üç açısı da eşit. Açı benzer görünüyor. Ama şuna da dikkat ediyorum. 90'ın karşısındaki kenarlar da eşit her iki üçgende de. O zaman bu iki üçgen eş üçgen oluyor. Yani BFE üçgeni ile yazıyla yazalım. BGE üçgeni eş. Yani aynı üçgenler oldu. Çünkü açıları da aynı. Kenar yani 90'ın gördüğü kenarlar da aynı uzunluk, aynı kenarı gösteriyor. O zaman şunu söyleyebilirim ben. Diğer kenarlar da eşit olduğuna göre alfanın karşısı şurası FE uzunluğu. Şuraya çizgi çekelim. Buradaki alfanın karşısı GE uzunluğu birbirine ne olmak zorunda o zaman? Eşit. Yani yazalım. FE uzunluğu eşittir GE uzunluğuna. Yani ben buradan şöyle bir sonuç çıkartabilirim o zaman. Açıortayda iç açıortay doğrusu üzerinde seçtiğim noktanın kollarına yani açıortayın kollarına olan uzaklıkları, dik uzaklıkları birbirine nedir? Eşittir. Şimdi bu özellikle alakalı bir tane soru yazdım. Şimdi bunu çözelim. ABC üçgeni, AB ile AC birbirine eşit yani ikizkenar üçgen. Açıortayı belirledim, dikmeler indirdim. AT uzunluğu 4 birim. Bunlar soruda verilmiş. KM uzunluğu 4 birim. Tamam. Bana neyi soruyor? Bana BK'yı soruyor. Ama ikizkenar üçgen olduğunu da söylüyor soruda. O zaman AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşitse yani burası 6 ise o zaman buranın da 6 olması gerekiyor. Buraya ne kaldı? 4'ü buraya yazdığımıza göre buraya ne kaldı? Şöyle yaptıklarımızı farklı bir renkle yapayım ben. Şimdi bunlar soruda verilenler. Şimdi ben kırmızıyla yazıyorum çözümünü. Şimdi 4'ü buraya yazdığıma göre 6 olduğuna göre buraya 2 kaldı. Şimdi az önceki özelliği kullanacağız burada. Ne demiştik? Açıortay doğrusunda, iç açıortay doğrusunda kenarlarımıza indirdiğimiz dikmeler birbirine eşit oluyordu. O zaman burası 4 ise burası 4'tür. Dik burası. 2, 4. Yani bu özelliği biliyorsanız direkt 2 kök 5 yazabiliriz. Neydi özelliğimiz? Şurada bir hatırlatma yapalım onu da. Şimdi kenarlar arasında 1'e 2 oranı yani 2 kat oranı varsa direkt Pisagor'u bulmak için küçük sayının kök 5 katını alabilirsiniz. Yani direkt bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer bunu unutursanız ne yapacağız burada? Pisagor yapacağız. Yapalım. X diyelim buraya. X'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi. X'in karesi 4 artı 16'dan yani x kare eşittir 20. Her iki tarafın karekökünü alalım. 20 5 çarpı 4 demek. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 karekök 5. Yani Pisagor'dan da bulabilirsiniz. Şimdi şöyle bir soru. Hikaye tarzında soru. Bunun kitaplarda karşınıza muhtemelen çıkacak. Hikayeleştirmeye çalıştım daha doğrusu. Şimdi ben soruyu anlatayım. Önemli olan burada tabii ki soruyu önce güzel bir anlayacağız. İç açıortayı az önce gösterdiğim kuralı burada nasıl kullanıyoruz? Bunu göstermek aslında hedefim. Şimdi 3 kişi var, 2 kişi var. Şunu sildim, buna gerek yok. Duru ve Ali. Şimdi bir üçgen belirledim. KMN üçgeni. Şimdi Duru KM ve KN yollarına, bakın burası önemli, daima eşit uzaklıkta olacak şekilde. Yani yürüyor, belli bir yönde yürüyor ama yürürken
bu ve bu kenara eşit mesafede olacak. Yani yürürken şöyle diyelim. Dikme uzunlukları birbirine eşit. Daima diyor. Yani her koşulda, her yolun her noktasında eşit olacak. Aynı şekilde Ali de KM ve MN yolu üzerinde, yani şöyle giderken KM ve MN yollarına eşit mesafede yürüyor diye soruda belirtiyor. Ve şu açıyı veriyor. KTM açısının 165 derece olduğunu. Soru şu. KNM açısı, yani bana şurayı soruyor. Şimdi bu sorunun iç açıortayla az önce gösterdiğim özellikle nasıl bir ilişkisi var? Önce onu bir anlamaya çalışalım. Şimdi ne demiştim ben? İç açıortayda demiştik ki kollara dikme indirdiğim zaman bu dikmeler birbirine ne oluyordu? Eşit. Şimdi soruyu tersten soruyor. Diyor ki ben burada yürürken dikmelerim eşit birbirine. Yani aynı mesafe, bakın eşit uzaklıkta olacak şekilde yürüyorum iki tarafa da. Dik uzaklıklarım birbirine eşit. O zaman ne anlıyorum ben bundan? Dik uzaklıklar birbirine eşitse buranın bir açıortay olduğunu anlıyorum. Yani biraz temize çekelim üçgeni. Yani ne anlıyorum? Şuraya alfa dersem burası da alfa. Şimdi aynı mantık burası için de geçerli. Buraya beta dersem burası da beta. Şimdi şurası 165'ti. O zaman şu üçgeni görüyorsunuz. Burada alfa artı beta, alfa artı beta artı 165'in neye eşit olması gerekiyor? 180 dereceye. Çünkü üçgen oluşturuyor burada. O zaman alfa ile beta'nın toplamı kaç yapar buradan? 15. Tamam, bunu buldum. Şimdi ben büyük üçgene bakıyorum. Şuraya tekrar çizelim büyük üçgeni. Şimdi alfa alfa demiştim. Burası 2 alfa oldu. Beta beta dedim buralara. Burası 2 beta oldu. Bana nereyi soruyor? Bana burayı soruyor. Alfa ile beta'nın toplamı 15 ise 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı 30 yapar. O zaman şu iki açının toplamı 30 derece ise tamamı 180 olduğuna göre buraya ne kaldı? 150 derece. Yani aslında sorunun mantığı şu. İç açıortay teoremini kullanabilmek burada. Yani burada iç açıortayda kolların dikme uzunluklarının birbirine eşit olduğunu bilirsek soruyu çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Şimdi son bir soru daha yazdım ama bu soru bir önceki kuralla, yani hatırlamak amaçlı yazdım soruyu. Şimdi ne demiştik biz açıortayda? Orantılı demiştik kenarları. Şimdi burada bir iç açıortay, burada da bir iç açıortay yazdım. 4, 16, 20 şu uzunluklar. Bana AC'yi soruyor, X'i soruyor. Şimdi açıortay, iç açıortayın özelliği neydi? Şurayı bir hatırlatalım tekrar. A ve B'nin oranı C'nin D'ye oranına eşit. Şimdi daha pratik bir şekilde çözebilmek için ben bunları sadeleştirebilirim. 4'e bölebilirim ikisini de. O zaman 16'yı 4'e böldüm. Buraya 4K yazdım. 20'yi 4'e böldüm. Buraya 5K yazdım. Şimdi şu iç açıortayı burada kullanmış olduk. Şimdi büyük üçgende iç açıortaya bakalım. Şurayı tekrar çiziyorum. Şimdi burası kaç birim toplam? 20. Buraya x demiştik. Buraya 4K, buraya 5K dedik. Şimdi şöyle kurabiliriz yine. 4K'ya 20 birim geliyorsa, yani 5 katı. O zaman 5K'yı kaç yazacağım buraya? 25. Yani böyle pratik çözümler de yapabilirsiniz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda daha karışık sorular çözmeyi planlıyorum. Umarım beğendiniz. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.